Örgümü Dediniz kanalımdan dünyadaki tüm dostlara selamlar, sevgiler, saygılar. Örgümü Dediniz kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bu videomda kanvas üzerine kağıt ip kullanarak yapmış olduğum bu güzel şapka yapımını sizlere anlatmak ve paylaşmak istiyorum. Umarım sever ve beğenirsiniz arkadaşlarım. Beğeni ve yorumlarınızı videomun alt kısmında yapabilir. Ayrıca paylaşımda bulunarak daha çok kişilere ulaşımını sağlayabilirsiniz. Evet, gelin şimdi bu güzelliğin nasıl yapıldığına hemen geçelim arkadaşlar. Evet arkadaşlarım, şapkamızı yapmak için bakın şöyle bir aparat aldım. İlk defa deneyeceğim. Hep birlikte göreceğiz. Başta da gördük zaten. Şöyle bir aparat. Bunu hobi mağazalarından alabilirsiniz. Kağıt ip kullanacağım arkadaşlarım ve 3 milimde tığ kullanacağım şapkamı yaparken. Şimdi aşağıdan yürütme işlemi yaparak başlayacağız. Yani o şekilde yapmayı planladım. Şöyle ipimi alıyorum. Bakın şu alt kısmına geçiyorum. Şöyle. Bu elim altta gördüğünüz gibi. İpi buradan şöyle bir ilmek çıkartıyorum. Ve çıkartmış olduğum bu ilmeği bakın hemen şöyle bir tanesinden girişimi yapıyorum. Tığımı alttan alıyorum ve yukarıya doğru kaydırarak şöyle çektim. Bakın. Önemli olan bu alt zemini göstermemek. Halı kaydırmaz üzerine yaptığımız paspaslardaki mantık arkadaşlarım bu. Kanalımı takip edenler biliyordur. Bilmeyenler için birçok çeşitli paspas çalışması var kanalımda. Bu da onlara benzer bir çalışma. Şöyle olacak. Hepsinden bakın. Şuralardan aldım. Şimdi şuraya geçiyorum. Altta ipim. Şöyle orayı da bir göstereyim. Şu şekilde bakın. Fazla ipimizi daha sonradan kaybederiz. Hepsini bakın. Şöyle alarak ipimizi altta zincir çeker gibi çekerek devam ediyorum. Fazla ipimi de bu arada alttan götürüyorum. Şöyle göstereyim. Alttan sarıyorum ki sonra bizi uğraştırmasın diye. Evet, şu şekilde aldım. Galiba ilmek kaçırdık. Burada amacımız tamamen bu alttaki aparatı göstermemek olacak arkadaşlar. Şöyle çektim. Bakın şöyle. Şimdi bakın şu boşlukları yine aynı şekilde devam edeceğiz. Daha sonra büyüdükçe onları arkadaşlarım zincir çekerek kapatacağız aradaki boşlukları. Şöyle ve bakın şöyle girişimi yapıyorum. Alttan ipimi aldım, tığıma çektim. Bunun içinden geçiriyorum. Şöyle giriş yaptım. Çektim ipimi. İçerisinden geçiriyorum. Önemli olan dediğim gibi bu aparatın görünmemesi, kullandığımız malzemenin. Şimdi bakın burası yeterli. Bir alt sıraya geçeceğiz. Şöyle aldım. Hemen alttaki yerden şuraya bir daha dolanalım. Hiç boşluk kalmaması, yani şu kadar sıra bu kadar sıra değil arkadaşlar. Hiç boşluk kalmayacak şekilde burayı kapatacağız. Evet arkadaşlarım, şimdi burayı tamamladık. Bir alt sıraya geçeceğiz. Bakın şu şekilde alıyorum.
Şöyle buradan girişimi yaptım ve şöyle yaparak çektim. Şimdi bir üste çıkıyorum ki şurası gözükmesin arkadaşlar. Tekrar az önceki yerden girişimizi yapıyoruz. Şöyle dibinden hemen girişimizi yaptık. İpimizi çıkarttık ve çektik. Sonra bakın şuradan giriş yapıyorum. Şöyle ve çekiyorum. Sonra bir üstteki yerden şöyle göstereyim iyice. Bakın şu dibinden girişimizi yapıyoruz. Aldık ipimizi alttan. Çektik ve içerisinden geçiriyoruz. Evet. Şimdi alta iniyoruz tekrar şuraya. Buradan aldık. Çektik. Sonra çevirdik. Hemen şöyle. Buradan giriş yapıyoruz ve buraya alıp ipi çekiyoruz. Evet. Şimdi alta indik. Tekrar. Evet. Buradaki fazla ipi şöyle keselim. Kafamızı karıştırmasın. Elimize de dolanmasın. Şimdi yine aynı şekilde bakın şurayı yok etmek için, yani orası görünmesin diye önce buradan aldım. Şu şekilde çekiyorum. Sonra alta iniyorum. Bakın şuraya. Buradan alıyorum ve çekiyorum. Şöyle. Sonra çevirdim. Yine bir buradan alıyoruz. Şu şekilde çekiyoruz. Sonra alta iniyoruz. Buradan alıp çekiyoruz. Şimdi buraya geçiyoruz. Buradan girişimizi yaptık yine üstten pardon. Şöyle aldım. Sonra buraya giriş yapıp çekiyorum. Sonra bir diğerine geçtim. Böyle çevirerek bütün hepsini kapatıyoruz arkadaşlar. Burası aynı zamanda zikzaklı bir görünüm olacak. Geçiş yerlerimiz. Bakın artık ilk yere geldik. Şöyle hemen son olan yerimi de aldım. Bakın bitirdim bu kısmını. Şimdi buraya geçiyorum. Düz bir şekilde bir sıra şöyle hepsinden hiç atlama yapmadan şöyle alalım. Evet. Bakın şimdi şöyle hemen yanındaki yerden giriş yapıyorum. Çektim ipimi ve bağlıyorum. Sonra bir yana ipimi çekip bu şekilde devam ediyorum arkadaşlar.
Çok sıkı yapmayın, kasmasın. Şöyle normal gevşeklikte devam edin. Evet, bakın şöyle bir sıra yeterli. Şimdi az önce yaptığımız gibi bir alttan şöyle çekiyorum. Sonra üste geçiyorum. Üstten alıyorum ve buradan devam ediyorum. Bu geçiş yerleri de belli zaten arkadaşlarım. Bakın şey oluyor. Yani yaptığımız yer belli oluyor. Hemen sonra bir alta geçtim. İpimi aldım, çektim. Şöyle. Sonra üste geçiyorum. Üstten alıp oraya bağlıyorum. Alta indim. Çektim. Üste çıkıyorum tekrar. Evet, bakın şöyle burayı da bu şekilde devam ediyoruz. Sonra bakın şu boşlukları oluşmasın diye şöyle birazcık alta doğru çekelim. İki sırada burayı yapabilirsiniz ama eğer iki sıra yaparsanız şu işlemi yapmak biraz zor olacaktır. O da kolaylıkla yaparsınız arkadaşlarım. Elinizde hazır. Yani bir sıra daha geçebiliriz bu tarz yerlerden. Şimdi ben size bir de bu alttaki büyük delikleri arkadaşlarım oraları göstermek istiyorum. Şurayı tamamlayalım. Bir üst sırada dediğim gibi bir sıra ya da iki sıra yapın. Bu tığınız rahat geçsin. Yani şuradan mesela şu rahat olması için sıkı olan yerlerde bir sıra yapabilirsiniz arkadaşlar. Şöyle bir alt bir üst şeklinde devam ettik geldik. Evet, bakın şöyle bir görüntü. Şimdi örneğin böyle bir sıkıntı yaşarsanız hemen üstte geçip bakın şuraya geçip bu arayı doldurabilirsiniz yine aynı şekilde arkadaşlar. Bir alt pardon bir şöyle hizasından bütün deliklerin içerisinden giriş yapıp o boşluğu doldurabilirsiniz. Bu da bir farklı yöntem. Gördüğünüz gibi kendiliğinden gelişen bir şapka yapımı oluyor. Şu şekilde. Burayı biraz daha sıkılaştırıp
alttaki aparatın görünmemesini sağlamak amacımız. Bakın elimiz alıştıkça hızımız da artıyor yavaş yavaş. Ve bakın kapattık. Şöyle. Evet arkadaşlarım, şimdi aşağıya inelim tekrar. Aşağıda bu yaptığımız işlemi en az 2 sıra yapmaya devam edelim. Şöyle. Bir daha öyle geri dönmemek için. Yani öyle bir durumla karşılaşırsanız az önce yaptığımız gibi hemen bir üste çıkıp doldurabilirsiniz arkadaşlar. Evet. Bakın şöyle kapatıyoruz. Evet arkadaşlarım, bakın tepe kısmını şu şekilde tamamladım. Şöyle göstereyim. Şimdi her arada, şu aralarda arkadaşlar 2 sıra devam ettim. Şurası geçiş yerim, daha rahat ediyorsunuz bu şekilde yaparsanız. Şimdi burada şunu söylemek istedim. Şöyle 4 milime geçtim arkadaşlar. İpi alması daha rahat oldu. Deneye yanıla öğreneceğiz. Şöyle bakın, yine aynı şekilde buradan aldık. Biraz geniş tutmaya çalışıyoruz. Şöyle alttan çektik. Şöyle giriş yaptık. Birazcık şuraları arkadaşlar göstermek istedim. Hani biraz daha geniş alın ve bu şekilde devam edin. Şöyle bakın. Bu benim bu sıranın ikinci sırası oluyor. Üçüncü sırada artık bir alt bir üst şeklinde devam edeceğim. Şöyle göstereyim. İyice anlaşılsın. Herkes yapabilsin arkadaşlarım. Anlayan arkadaşlarım zaten, bilen arkadaşlarım anlamıştır. Şu şekilde alıp devam ediyoruz. Şimdi bu sıranın da sonuna geldim. Şimdi bir alt bir üst olan yerime geçiyorum. Yani şuradan alıyorum bakın. Hemen şöyle içinden geçiriyorum. Sonra bu tarafa geçtim üste. Buradan giriş yapıyorum bakın şöyle. Buradan alıyorum ve şöyle çekiyorum. Tığımızı 4 numara kullanırsak, bilmiyorum, ben daha rahat ettim. 3 ile başlamıştım ama 4'e çevirdim arkadaşlarım. Şöyle bir oradan bir oradan, bir üstten bir alttan, yani yaparak şu aradaki yeri de görünmez hale getiriyoruz arkadaşlar. Evet bakın, şöyle aldım, çekiyorum. Bunu da bu şekilde şurada kadar hep aynı şekilde devam edelim arkadaşlarım. Şuraya kadar bu kısmını da tamamlayalım. Evet arkadaşlarım, şimdi bakın ben bu ayrım yerine kadar geldim. Burada 2 tane
yapıyoruz bu alttan üstten yaptığımız geçiş yerini 2 defa yapıyoruz arkadaşlar ki iyice kapansın diye. Bakın şöyle şuradan bakın birini alıyorum, sonra buradan, sonra tekrar aynı şekilde aynı delikten giriş yapıp alıyorum, sonra buraya geçiyorum. Şöyle artık burada arada bir zincir geçirir yaparak devam edeceğiz. O yüzden tekrar göstermek istedim buradaki detayı da. Şöyle 2 tane yapıyoruz bakın. Altlardaki şu yerimiz biraz daha büyük. Burada 3 de yapabiliriz arkadaşlarım. Onu da söylemiş olalım. Hiçbir detayını atlamak istemiyorum. Bakın bitim yerine geldim. Şöyle girişimi yapıyorum. Çekiyorum. Evet. Burayı gördüğünüz gibi 2-2 geçtik ki iyice kapansın diye. Şimdi burada yine şöyle alta geçiş yaptım. Bir tane zincir çekiyorum. Sonra devam ediyorum. Alıp yapıyorum bakın. Bir tane zincir çekiyorum. Sonra diğerine geçiyorum. Şöyle aldım, bir zincirimi çektim, devam ediyorum. Şöyle biraz daha yavaş yapmaya çalışayım. İlkini alıyoruz. İkinciyi zincir çekerek yaptık. Üçüncü de buraya atlıyoruz. Bu bir zincirde buralarda 2 zincire çıkabilir arkadaşlar. Onu da söyleyelim ve bu şekilde devam edelim. Şimdi aldık, kasmasın diye yaptığımız bir işlem olacak. Şöyle yine 2 sıra yapın derim, daha kapatıcı, daha düzgün dursun diye. Şimdi bir zincirimi çektim, diğerine geçiyorum. Şöyle daha iyi gözüksün. Bakın şuradan aldım. Şöyle. Evet, dediğim gibi buraları aşağıya indikçe biraz daha genişlediği için kalıbınıza göre de değişecektir. Ama böyle bir kalıp elde ettiğiniz zaman, bu şekilde yaptığınız zaman gayet güzel duruyor arkadaşlar. Evet, bakın şöyle biraz küçültelim. Evet, burayı da bu şekilde tamamlayalım sona kadar. Evet arkadaşlarım, bakın bu kısmını tamamen tamamladım. Şimdi son sıraya şu şekilde bir işlem uyguladım. Bunu da sizlere göstermek istiyorum. Şöyle bıraktım bir miktar. Yine 2 sıra şeklinde bu aradaki yerimizi, bir zincirli yerimizi yaptık. Şimdi örneğin burada kaldık. Yaptıktan sonra bakın bu yer değişimi sırasında bu tarafa doğru devam ettim ben. Şöyle 2 tane zincir çekiyoruz. Üzerine bir aldık. Aynı yerin içerisine giriş yapıyoruz. Ve 2 tane ikili trabzan yapıyoruz. Bir yaptık. Bir tane daha. Bakın şöyle göstereyim. Şurası kalmıştı. Buradan bu şekilde yaparak kenarını kapatıyoruz. Hem de böyle güzel bir görüntü elde ediyoruz. Sonra bir tane şöyle atlayıp bir iki yer kasmayacak şekilde, şu şekilde bu şeyimizden de alıp buraya sık iğne ile bağlıyoruz. Sonra bir iki zincir çektik, üzerine bir aldık. Şöyle hemen dibinden giriş yaparak 2 tane ikili trabzanımızı yapıyoruz. Sonra buraya bağlıyoruz.
Şöyle bir tane daha yapalım araya. Ve ilk başlangıç yerimden şöyle girişimi yapıyorum. Kaydırarak bağladım. Sonra şöyle bir tane sıkı bir şekilde zincir çekiyorum. Hatta 2 tane çekebilirim. Bir miktar fazla bırakıp şu şekilde tamamlıyoruz. Sonra bunu aradan şöyle arkasından götürelim. Evet arkadaşlarım, böylelikle şapkamızı tamamlamış olduk. Umarım sevmiş ve beğenmişsinizdir. Yapacak olan arkadaşlarıma şimdiden kolaylıklar diliyorum. Örgümü Dediniz kanalıma abone olmayı, beğenmeyi, yorum yapmayı, paylaşımda bulunmayı unutmazsanız çok mutlu olurum. Bir dahaki en farklı, en değişik örgü model, teknik ve tasarımlarında görüşmek üzere. Hoşça kalın, sağlıkla kalın. Allah'a emanet olun arkadaşlar.